Merhaba, altını çizdiğim yazılar programında şimdi bir tarih kitabımız var. Türkler milattan sonra 6. yüzyılın ortalarında yükselişe geçen antik bir kavimdir. Çin'in kuzeyinde ve kuzeydoğu Çin'deki kırsal alanda daima güçlü Türk rejimleri kurmuşlardır. Tarihsel çerçevede bakıldığında Kuzeybatı Çin, Rusya, Türkiye ve Orta Asya devletleri üzerinde büyük etkileri olduğu görülmektedir. Antik çağlarda kullanılan Türk halkları ifadesiyle modern zamanlardaki Türk dil grubu ya da Türkçe konuşan halklar ifadeleri birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Çince kayda geçmiş tarihsel belgelerde Türk etnik grubu ya da Türkçe konuşan halklar gibi terimler bulunmamaktadır. Ön Türkler, Antik Çin'de yaşamakta olan bir kavim olarak karşımıza çıkar. Kökenleri Kuzey Çin'de bulunan ve orada yaşamış olan Türkler, Çin toprak sahasında gelişmiş ve zenginleşerek güçlenmeye başlamıştır. Türk halkları Çin'deki Kuzey Mera alanlarında daima etnik azınlık rejimi kurmuşlar ve Orta Çin ovalarındaki krallık ve han halkıyla iyi ilişkiler içinde olmuşlardır. Bu iyi ilişkiler sayesinde her iki topluluk da birbirlerinden bir şeyler öğrenip birbirlerini etkilemişlerdir. Tang ve Song hanedanlıkları zamanından itibaren bazı Türk kabileleri Çin'in içlerine doğru gidip Han halkıyla kaynaşmış, bazıları ise Orta Asya ve Batı Asya'ya göçerek bölge halklarıyla karışmıştır. Şimdiye kadar birçok tarih kitabı okumuştum ama ilk kez Çinliler tarafından yazılmış bir tarih kitabını okuyacağım. Çinlilerin gözünden Türklerin tarihi. Kitabı kütüphaneden aldığım için altını çizmedim ama yapışkan notlarla işaretledim. Türk ve Türki halklar bölüm 1. Türk teriminin kökeni ve anlamı. Türk dilinde yazılmış taş yazıtlarda Türk kelimesi sıklıkla geçmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılın 70'li yıllarında tamamladığı Divan-ı Lügati Türk adlı eserinde de Türk kelimesi geçmektedir. Bununla birlikte ünlü Fransız sinolog Paul Pelliot'un da içinde yer aldığı bazı uzmanlara göre Türk kelimesi Türk sözcüğünün çoğul hali olan Türküt kelimesinin transliterasyonudur. Konu Türk kelimesinin anlamına geldiğinde ise akademik çevreler arasında fikir ayrılıkları olduğu görülür. Genel hatlarıyla hakim düşünceler şu şekilde özetlenebilir. 1. Savaş miğferi. Sui Shu ve Bei Shi gibi antik Çince tarihi yazıtları bu adın kökenlerine işaret eden ilk belgelerdir. Türklerin ataları 5 ve 6. yüzyıllarda Yinshan Dağı'nın güney tarafında yaşamışlardı. Avarların bir alt boyu olarak onlara demir işleme ve döküm hizmetleri sağlıyorlardı. Yinshan'ın şekli Türk halklarının Türk diye adlandırdıkları antik savaş miğferi Doğu Moğu'ya oldukça benziyordu. Bu yüzden de kendi kavimlerini Doğu Moğu yani Türk olarak adlandırmışlardı. Günümüzün Türkçe konuşan etnik gruplardan Kazakların geleneksel başlıkları olan Tumak'ı örnek olarak ele alan Çinli akademisyen Chen Zhongmian, dil bilimsel açıdan Tumak ve Doğu Moğu'nun okunuşlarının benzer olduğunu iddia etmektedir. Uygurca'da kürklü başlık anlamına gelen kelimenin okunuşu Doğu Moğu'ya oldukça yakındır. Bütün bunların dışında Schmidt, Gobelins, Schott ve Bungaçsi de Türk kelimesinin Doğu Moğu ile bir ilişkisi olduğu kanısındadır. 2. Uygur ve Arap dillerinde yazılı antik tarihi belgelerde Türk terimi çok çeşitli şekillerde açıklanmıştır. 11. yüzyılın 70'li yıllarına ait Divan-ı Lügati Türk'te Türk kelimesi refah içinde ve en olgun halinde olarak açıklanmıştır. 3. Batılı akademisyenler de konu ile ilgili birçok açıklama geliştirmişlerdir. Fiyok, Türk kelimesini deniz kıyısı sakinleri olarak tanımlarken, Müller'in başını çektiği Türkler üzerine araştırma yapan birçok Alman akademisyen de aynı terimi güç, güçlü olmak, kuvvet, kuvvetli olmak olarak açıklamıştır. 4. Geç dönem Qing hanedanlığından Çinli akademisyen Ding Qian ise Türk sözcüğünün dili, Çili ve Tölos isimleriyle birlikte antik tarihsel belgelerde ittifak anlamındaki tek bir ses dizimi için farklı tercümeler olarak yer aldığını iddia eder. Bölüm 2. Türklerin doğum yeri. Çince tarihi kayıtlarda Türklerin kökeniyle ilgili en nihayetinde birbirinden farklı 4 ana efsanenin varlığından söz edebiliriz. Bu efsanelerde Türklerin doğduğu yer olarak belirtilen yerler, Türklerin gerçekten de göçleri esnasında yaşamış oldukları yerlerdir.
Bütün bunları dikkate alarak Türklerin atalarının çok eski zamanlardan beri Çin topraklarında yaşadıklarını söylemek yanlış olmaz. Kökenleri de, yaşadıkları yerde, büyüyüp güçlendikleri yerler de hep Çin sınırları içinde bulunmaktadır. Türklerin atalarının değişik yerlerde yaşadıklarını bilsek de Türklerin asıl doğum yerinin Altay Dağları olduğunu kabul ederiz. Birinci ve dördüncü efsane Türklerin Altay Dağları'nda doğduklarının özellikle altını çizer. Eskiden Yinshan olarak adlandırılan Altay Dağları, günümüzde Sincan Uygur Özerk bölgesinde bulunmaktadır ve adını içinde yoğunlukla barındırdığı altın madeninden almaktadır. Türk ve Moğol dillerindeki altın kelimesinden evrilerek antik Çince'de altın dağ olarak karşılık bulan Yinshan, günümüze Altay olarak taşınmıştır. Altay Dağları doğal kaynaklarca çok zengindir ve verimli doğası birçok nadir kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Hem tarım hem de avcılık için eşsiz koşullar sunan Altay Dağları, başta altın olmak üzere demir dışında çok çeşitli maden yatakları da barındırmaktadır. Çin'de altın üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan bölge, bu sayede Altın Dağ adıyla onurlandırılmıştır. Her biri tarihin bir bölümünde önemli birer güç haline gelen Hun, Dingling, Gaoçe, Tölos, Göktürk, Uygur ve Moğol medeniyetlerinin hepsi Altay Dağları'nda yaşamış ve yarattıkları zengin göçebe kültürüyle Çin medeniyetine muazzam katkılarda bulunmuşlardır. 6. yüzyıldan önce Çin'in kuzeyindeki çayırlarda çok sayıda kavim bulunmaktaydı. Toplumsal ekonomilerinin temeli göçebe hayvan yetiştiriciliğine dayalıydı. Kavimlerin kendi aralarında siyasi, toplumsal ve ekonomi anlamındaki iletişim sıkıntısı yüzünden her grup kendi içinde kendine has siyasi ve kültürel geleneklerini sürdürür halde ve merkezden kendini ayrı tutma eğilimindeydi. Öte yandan bu ekonomik koşullar altında Türklerin kabilelere dayalı temel toplum yapısı, birleşik üretim ve askeri organizasyon gereklerini sağlamaktan uzaktı. Siyasi anlamda her kabile şefinin bağımsız olması, tarım devletlerinde görülen merkezi otoritenin oluşmasının önündeki en önemli etkendi. Ayrıca siyasi üstünlük üzerine yaşanan iktidar kavgaları ve bastırılan etnik grupların isyanları, Göktürk Kağanlığı'nın ahenginin bozulmasında ve ayrılık rüzgarları esmesinde etkili olmuştur. Dışarıdan güçlü görünen Göktürk Kağanlığı aslında kendi içinde ancak askeri güç tehdidiyle birliğini sürdüren bir kurumdu. Bu yüzden askeri anlamda güçten düştüklerinde bölünmeleri kaçınılmazdı. Yine de Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Göktürk Kağanlığı kısa süre için bile olsa Orta Asya havzalarını, Moğol çölünü ve batı bölgelerini birleştirmeyi başarmıştır. Günümüze yansıyan en önemli etkileri ise Türk yazıtları oluşturmalarıdır. Türklerden önce bölgede hüküm sürmüş olan halklardan ne Avarlar ne de Hunlar kendi yazıtlarını oluşturmuşlardır. Türklerin ürettikleri yazıtlar, Tölosler gibi çeşitli kavim medeniyetlerinin ilerlemesini sağlamaktan başka, Göktürk Kağanlığı bölgesindeki toplumların da kültürel açıdan Türkleşebilmelerini sağlamıştır. Bu dönemde ortaya konan Türk yazıtları, modern Türk dilinin temelini oluşturur. Türk askerlerine göre savaşta ölmek gurur, hastalıktan ölmek ise utanç vericiydi. Olabildiğince fazla sayıda düşman öldürmüş olmak onlar için bir onurdu. Ordu bir savaştan zaferle döndüğünde savaşta ölen askerlerin rütbelerini yükseltir ve onları adına bir anıt dikerlerdi. Çok sayıda başarılı seferde bulunan savaşçılar ve savaşta düşman esir alanlar ödüllendirilirdi. Bunun dışında savaş sonrasında yaralı askerler tedavi altına alınır, esir düşenleri kurtarmaya çalışılır ve savaşta kaybedilenlerin aileleri teselli edilirdi. En önemlisi de savaş ganimetleri tüm kabileye dağıtılırdı. Aksi takdirde ordunun başındaki komutanın ve kabile reisinin itibarı sarsılırdı. Türkler hayvancılıkta oldukça gelişmiş bir toplumdu. Tarihi belgelere göre Mukan Kağan, Batı Göktürklerinin Yapku Kağan'ı ve İşbara Teriş Kağan'ın her birinin birkaç yüz bin atlı askeri vardı. Hatta yalnızca İşbara Kağan'ın 400 binden fazla atlısı vardı. Yani Türklerin savaş kısraklarının sayısı toplamda 1 milyonu aşkındı. Yami Kağan'ın Türklerin at ve koyunları için tüm yaylayı kaplıyorlar dediği de bilinir. Bununla birlikte Türk kağanlarının Çin imparatorlarına hediye olarak genelde at sunmaları, Türklerin ne kadar çok at ve koyuna sahip olduğunun da bir göstergesi kabul edilirdi.
İlahi güçler ilkel zamanların yöneticilerinin toplumda kendi pozisyonlarını korumak ve yönetimlerini meşru kılmak için ortaya attıkları önemli bir stratejiydi. Göktürk Kağanlığı kurulduktan sonra bu ilahi güçler kavramı da yeniden ortaya atılmıştı. Kağan'ın siyasi gücü ilahi kudretlerle meşrulaştırılıyor, devleti kurma ve hükümdar olarak kuralları koyma yetkisinin göklerin iradesiyle Kağan'a verildiği düşüncesi destekleniyordu. Bu düşünce antik Türk yazıtlarında şu şekilde anlatılır. Üstte gök tanrı, altta Yağız yer kılındığında ikisi arasında kişi oğlu kılınmış. Kişi oğlunun da üzerine Eçüm Apam Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturup da Türk boylarının ilini töresini tutuvermiş. Bölüm 6 Türklerin gelenek ve inanışları. Ön Türkler çoğunlukla hayvancılıkla uğraşmışlardı. Toplum yapıları hem üretim hem de toplumsal yaşantı anlamında aile, soy ve kabileden oluşuyordu. Aynı zamanda Han Hanedanlığı kayıtlarına göre oldukça geniş bir çerçeveye yayılan kültür ve geleneklerini gittikleri yerlere de taşıyıp kültür elçiliği görevini üstlenmişlerdi. Türklerin gelenekleri bir taraftan göçebe toplumların genel özelliklerini taşırken öte yandan aile yapısı, evlilik gelenekleri, ayin, tören ve inanış sistemleri gibi çeşitli konularda kendine has özelliklere de sahipti. Han Hanedanlığı kayıtlarında Türk ailesine karşılık gelen kelime çadır ya da hanedir. Buna göre her evin bir çoban ailesine ait olduğuna inanılırdı. Yapılan araştırmalar eski Türk çadırlarının günümüz Moğol yurtlarına benzer bir şekle sahip fakat görece daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. En tepesinde bir pencere bulunurdu ve bir tarafı da kapı olarak kullanılırdı. Dış yüzeyi 3 gruba ayrılan ve birbirine iple tutturulan tahta çubuklarla bir kafesi andırır. Girişi yüksek ve kolay girilmesi için dardır. Genelde Türk evleri tahtadan bir çerçeveye sahiptir ve battaniye ve halılarla örtülüdür. Girişi güneşe bakan doğu tarafındadır. Güneşe bakan kapılar, güneşe tapan bu topluluklarda sıklıkla görülür. Çadırın önünde defin ve evlilik törenlerinin düzenlendiği bir bahçe alanı mevcuttur. Tarihi kayıtlara göre Hunlarda baba ve oğul aynı çadırda uyurdu. Bu gelenek aile kavramının bir arada bulunan iki nesilden meydana geldiğini ifade eder. Tarihi kayıtlar Hunlarla Türklerin çok benzer geleneklere sahip olduklarını belirtir. Tarihi belgelerin dikkatlice incelenmesi sonucunda Türklerde çekirdek ailenin ebeveynler ve çocuklardan oluştuğu fikri ortaya atılmıştır. Çocuklar büyüdüklerinde kendi çadırlarına yerleşip kendi ailelerini kurarlardı. Başka bir deyişle temel kan bağları dikkate alındığında Türklerdeki aile yapısının anne, baba ile erkek ve kız çocuklardan oluşan çekirdek aile kavramının tam bir temsili olduğu söylenebilir. Bu arada göçebe toplumlarda geniş aile kavramının yaygın olduğunu belirtmemiz gerekir. Türk toplumunda dul kalan erkek kardeşin karısıyla evlenme gibi bir gelenek hakimdir ve erkekler genelde iki eşlidir. Eski Türk yazıtlarında küçük anne ya da üvey anne kavramı da sıkça geçmektedir. Kültigin yazıtındaki anam kadın ulayı öglerim, ekelerim gelinlerim, konçuylarım, bunca yine diri künk olacak idi. Yani annem hatun, üvey annem, kız kardeşlerim, karılarım, kızlarım ve yaşayan herkes cariye ve köle kız olacaklardı, diyor Kültigin yazıtında. Üvey anne kavramı Türklerdeki çok eşliliğin kanıtıdır ve kız kardeşler üvey anneden doğanları da kapsamaktadır. Bu sebeple Türklerin aile yaşamı oldukça karmaşıktır. Aile kavramı aynı zamanda üvey anne ve kardeşleri de kapsamaktadır. Türk ailelerinde kadınların kaderini belirleme hakkı da erkeklere aitti. Türk kadınları genelde çadırda kalır, evin bakımı, ateş yakma, meyve toplama, yemek yapma ve çocuklarla ilgilenme gibi çeşitli ev işlerini üstlenirlerdi. Üretimdeki bu ikincil görevler kadınların aile içindeki yerini de belirlerdi. Kocanın etkisi ve kadının aile dışından gelmesinden dolayı ataerkil ailede kadının ikinci planda kalmasının diğer sebepleri arasında yer alır. Gelin, kocası ve kaynanasının etkisi altındadır. Evlilik sonrası kadın tamamen girdiği ailenin malı olur ve o aile dışına verilmez. Bu gelenekte babanın ya da kardeşin ölümünden sonra geride kalan eşlerin, ailenin diğer erkeklerinin eşi olmaları geleneğini doğurmuştur. Benzer şekilde aile içinde kız çocuklar da diğer mallar gibi erkek aile büyüklerinin hakimiyeti altındadır ve evlilik öncesi kendi ebeveynlerinin malıdır.
Türk geleneklerine göre bir başkasının kızına tecavüz etmenin cezası, tecavüz edilen kızı eş olarak almak ve kızın ailesine yüklü miktarda tazminat ödemektir. Bir kavgada birisi bir diğerinin gözünü yaraladığında da yaralayanın kızı ya da karısı tazminat olarak yaralanana verilirdi. Bununla birlikte anaerkil kültürün gelenekleri de Türk aile yaşamında oldukça büyük etkiye sahiptir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türk hatunu devletin siyasetinde önemli bir rol oynardı. Buna karşın ne yazık ki günümüze ulaşan kaynaklarda sıradan Türk kadınının aile yaşantısı ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Eski Türk halkında çok kocalılık olmasa da çok karalılık uygulamasına rastlanır. Örnek olarak Zoo kitabı Türklerde belirtilene göre Türklerin atası İgil Niksa-Kur'un en büyük oğlu Nur Torluk'un 10 karısı vardır. Çok eşlilik uygulamasının Türklerin yükselişinden önce de var olduğu çok açıktır. Torluk'un 10 karısı da çocuklarına kendi soyadını vermişti. İfadesinden de anlaşılacağı gibi çok karılılık Türklerde farklı şekilde uygulanmaktaydı. O zamanlar daha ataerkil sistem tam olarak gelişmemişti. Erkekler siyasi ve ekonomik güce sahipken anaerkil miras anneden gelen soyadıyla yaşamıştır. Sonraları Göktürk Kağanlığı'nın ana soyu haline gelen Aşina kabilesi aslında anne soyunun ismidir. 6 ile 10. yüzyıl arasında Türklerin evlilik uygulamalarına bakıldığında Han Hanedanlığı kayıtlarına göre halk arasında tek eşlilik yaygın iken yönetici sınıfı ve bazı özel ailelerde çok eşliliğin uygulanmakta olduğu sonucuna varılır. Bunların dışında Türk toplumunda ölen erkeğin eşinin aile içinden bir başkasıyla evlendirilmesi geleneği de mevcuttur. Ölen erkeğin eşiyle evlenme geleneği genelde Hun, Tuyuhun, Wuhan, Zhejiang ve Türklerin de aralarında bulunduğu antik Çin göçebe toplumlarının hemen hepsinde görülmektedir. Bu uygulamaya göre ailenin erkek fertleri ölen erkek kardeşlerinin ve babalarının sağ kalan eşlerini eş olarak alma hak ve zorunluluğuna sahiptir. Eğer aile içinde dul kadını kendine eş olarak alacak uygun hiç kimse yoksa amcanın ailesinden ya da aynı soydan başka erkek üyeler bu görevi üstlenirdi. Bu zorunluluk yalnızca geride kalan eşler için değil, aynı zamanda çocuklar için de geçerliydi. Uygun kimse bulunamazsa dul kadın yeniden evlenme hakkına sahip oluyordu ve bu durumda oğlu da evlatlık olarak yeni ailesine katılıyordu. Dul kadınla evlenme geleneği göçebe ekonomisinin ihtiyaçlarından doğmuş ve çok eşlilik ve kabile yaşamı adetlerinden türemişti. En ilkel toplumsal evlilik sisteminin mirası iken aynı zamanda özel mülkiyetin korunması ilkesini de esas alan bir uygulamadır. Bir kadın evlendiği zaman kocasının kabilesinin bir üyesi olurdu ve kocasının ölümüyle de başka bir kabileye geçmesi söz konusu olmadığı için kabilenin bir başka erkeği ile evlenmesi gerekir. Dul kadınla evlenme önceliği ise sırayla aile, soy ve sonrasında kabile üyelerine aitti. Kuzey insanları neden kurda bu kadar düşkündür? Bunun sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Kuzey bölgeleri büyük bozkır alanlarla kaplıydı ve çobanların en çok beslediği hayvan olan koyunlar, kurtların ana besin kaynağı olarak sürekli kurt tehdidi altındaydı. Göçebe topluluklar koyunlarını korumak için tüm kurtları öldüremiyorlardı ve bu acizlikleri zamanla tapınmaya dönüştü. 2. Kurtların yaşamına ilişkin merakları da bu hayranlığı tetikleyen unsurlar arasındadır. Öncelikle kurtlar da tıpkı insanlar gibi birlikte avlanıyordu. İşbirliğine oldukça açık olan kurt sürüleri bu sayede çok büyük hayvanları da avlayabiliyorlardı. Dahası kurtlar av esnasında asla vazgeçmiyor ve istediklerini alana kadar arayış ve çabalarını sürdürüyorlardı. Takım çalışması ruhu ilkel toplumlarda çok saygı duyulan bir olguydu. Bunun dışında hem göçebe toplumların hem de kurtların ana besin kaynağı koyun sürüleriydi. Bu sayede kurtlarla benzer bir doğaya sahip olduklarını düşünen bu topluluklar kurtlarla kendileri arasında bir bağ kurdular. Tıpkı insanlar gibi kurtlar da hepçillerdi. Etin dışında böcek, meyve ve benzeri yiyecekler tüketirlerdi. Kendilerine tam anlamıyla bir ziyafet çekmeden önce açlığa uzun süre dayanabilirlerdi. Kurtların insanlara benzetilen bir başka özelliği de üreme yeteneğiydi. 2 aylık hamilelik süresi sonrası bir dişi kurt 4 ile 7 arasında bir sayıda yavru doğururdu. Yavruları büyütürken ise erkek ve dişi kurt işbirliği yaparlardı. 3.
Türklerin kurtlara olan hayranlığının belki de en önemli sebeplerinden biri ise onlara karşı duydukları minnetti. Kurt aslında vahşi ve sinsi bir hayvandır. Fakat eski insanlar bir şekilde kurtları kendilerine benzetmişlerdi. Usun ve Türklerin efsanelerinde her iki ulusun da atalarının kurtlar tarafından kurtarıldığı ve savaş zamanı kaybedilen bebeklerin dişi kurtlar tarafından emzirildiği anlatılır. Kurtların bu bebekleri uzun ya da kısa süreli bile olsa emzirdiği düşüncesi aslında çok da yersiz olmayabilir. Günümüzde kurtların insan bebeklerini beslediğine dair hikayelere birçok defa karşılaşmışızdır. Dişi kurdun bir insan bebeğini kendi sütü ve etle beslemesi tüm memelilerde görülen annelik içgüdüsünden temellenir. Efsane ve tarihi belgelerde anlatılana göre Türklerin en önde gelen totemleri kurttu. Daha önce bahsettiğimiz Türk ataları ile ilgili efsanelerde kurtların insanların yaşamını kurtardığını ve bir erkek kurdun Türklerin atası kadını gebe bıraktığını hatırlayalım. Bütün bunlara karşılık kurt kafası çizimleri ve bu çizimleri içeren bayraklar en temel Türk totemleri arasında sayılmaktadır. Kabile toplumunun en önemli inanç biçimi şamanizmdi. Animizme dayalı bu inanç sisteminde insan ruhu, hayalet, melek, tanrılar ve şeytanlar hep kişileştirmeye tabiydi. Şamanizme inanan insanlar, şamanların bir kısım gizemli doğaüstü güçleri olduğundan şüphe etmezdi. Kazaklar birçok eski kabilenin bölünmesi ve birleşmesi sonucu ortaya çıkmış ve uzun bir geçmişe sahip bir halktır. Kökenleri milat öncesinde Saka, Usun, Sogdiana ve Hunlara, milattan sonra ise Türk, Kazdre, Kerait, Nayman ve çeşitli başka halklara dayanır. Öncelikle mitler ve efsanelerden öğrendiğimiz kadarıyla Kazakların ataları ve eski Türkler kardeşçe bir ilişkiye sahiplerdi. Çin tarihi kayıtlarında Tatar halkı için Tatar, Dada, Dadan, Tatan ve benzeri isimler kullanılmıştır. Tatar adı ilk kez Kültigin yazıtlarında kullanılmıştır. Kültigin milattan sonra 731 yılında ölmüş, yazıtı ise milattan sonra 732 yılında dikilmiştir. Bu tarih aynı zamanda Tatarların tarih sahnesinde ilk kez kayıt altına alındığı tarihtir. 735 yılında dikilen Bilge Kağan yazıtında ise Tokuz Tatar ve Otuz Tatar sözleri geçmektedir. Tatar halkının ataları aslında Moğol soyuna dayanmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Tatar halkının yaşamı 8. yüzyılda Oğuz Tatar ve Tokuz Tatar kolları üzerinden Türk yazıtlarında yer almışlardır. Tatarlar oldukça güçlülerdi. Moğol kabilelerin 13. yüzyıldaki yükselişi sonrası bir kısım Tatar batıya, Bulgar ve Kıpçakların yaşadığı bölgelere göç etmek zorunda kalmış, kalan kısmı da Moğol kabilelerine karışmışlardı. Altınordu Kağanlığı zamanında ise Bulgar, Tatar ve Türkleşmiş Moğolların hepsine birden Tatarlar denmekteydi. 15. yüzyılın ortalarında Volga ve Reka Kama'da yaşayan Altınordu Kağanlığından ayrılarak Kazan Kağanlığını kurdular. Ve bölgede yaşayan tüm etnik unsurlar birbirleriyle karışıp büyük tek bir etnik gruba dönüştüler. 19. yüzyıl sonrasında ise birçok Tatar Sincan bölgesine göç ederek günümüz Çin sınırlarındaki Tatar unsurunu meydana getirmişlerdir. Türklere ait en eski kayıtlar ise milattan sonra 6. yüzyıla aittir. Bazı araştırmacılara göre Türk adı ilk kez milattan sonra 542 yılında görülmüştür. Buna karşın Türk soyundan geldiğini iddia eden halklar bugün Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da yaşamaktadırlar. Özetlemek gerekirse 9. yüzyıldan sonra Türk kelimesi özellikle de İslam tarihinde ve edebiyatında kendine yer bulmuştur. Ayrıca dönemin Batı, Pers ve Arap tarihçileri tarafından da aynı dili kullanan kabile gruplarını genellemekte kullanılmıştır. Kelime kapsam anlamında Çin tarihi belgelerindeki anlamından farklı olarak gerçek Türklerden daha geniş bir anlam kazanmıştır. Ayrıca 9. yüzyıl sonrasında Türkler artık kendilerini yalnızca kan bağı ya da ortak yaşam alanı ya da kültürle ifade eden bir topluluk olmaktan çıkmış, Türk kelimesi kültür, kan bağı ya da kökenleri yerine dil benzerliği üzerinden ortak paydada buluşan birçok eski kabileyi işaret etmeye başlamıştır. Elbette bu kabileler arasında 8. yüzyılın ortalarından sonra Moğol çölünün kuzey çayırlarından Orta Asya'ya gelmiş Türk kökenli insanlar da mevcuttu. Fakat bu kişiler hem sayıca hem de etkisi oldukça az bir nüfusa sahiplerdi. Herhangi bir siyasi oluşum kurmamışlardı.
Bir başka önemli konu ise 9. yüzyıl sonrasında Türk olarak adlandırılan toplulukların aslında eski Türklerle bir kan bağının olmamasıdır. Her biri farklı atalara sahip bu topluluklar doğrudan Türklerin soyundan değildirler. Bu yüzden 9. yüzyıl sonrası Türklerinin bir etnik unsur ya da herhangi bir akrabalığa dayalı bir grubu olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzde Türk kelimesi zaten genişletilmiş olan anlamını da aşmıştır. Çinlilerin Gözünden Türklerin Tarihi adlı kitapta dikkatimi çeken yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.